Sudan çok büyük bir pasta ve bugün bu pastadan pay kapma çabasının sonuçlarını izliyoruz. Ülkedeki altın rezervlerini çalmak için sıraya girmiş ülkeler var. Bazı ülkeler Sudan'ın bölünmesini ve zayıflamasını amaçlıyor. Ülkedeki muhafazakar yapıyı bastırmaya ve Müslüman yöneticileri yönetimden uzak tutmaya çalışanlar bile var. Bir de tüm bunların yanında liderlik kavgasına tutuşmuş iki general. İşte Sudan son günlerde tüm bu bileşenlerin bir araya gelmesiyle tarihin gördüğü en büyük trajedilerden birine şahit oluyor. Ve bugün çok önemli bir soruyu cevaplıyoruz. Sudan'da neler oluyor? Her ne kadar hoş bir ifade olmasa da Sudan iç savaşa alışık bir ülke desek çok da yanlış bir ifade kullanmış olmayız. Bugünkü olaylar bugünden kaynaklı değil. Geçmişe dayanıyor. Ama çok da geçmişe gitmeyelim. Bugünkü gerginliğe odaklansak yeterli. Şu an konuştuğumuz ülkedeki 3. büyük iç savaş ve bu iç savaşın sebebi 2019 yılına kadar uzanıyor. 2019 yılında iktidarda Ömer el-Beşir hükümeti vardı. O dönemler ülkede çok ciddi ekonomik krizler yaşanıyordu. Halk bu ekonomik krizlerden ciddi anlamda bunalmıştı. İşte bu yüzden Ömer el-Beşir hükümetine bir darbe yapıldı ve ekonomik sorunlardan bunalmış halk bu darbeye destek verdi. Çünkü o insanlara bir umut lazımdı. Değişimi bir refah ihtimali olarak gördüler ama işler pek de düşündükleri gibi gitmedi. Yeni yönetim önce halka sırtını döndü ama sonrasında alttan gelen demokrasi taleplerine kulaklarını tıkayamadılar ve ortak bir askeri sivil hükümet kurdular. Bu hükümet bir geçiş hükümetiydi. Ama bu hükümette 2021 yılında Sudan Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Abdülfettah el-Burhan'ın darbesiyle yıkıldı. Yani Burhan yönetime el koydu. Bugün konuştuğumuz savaş ve bütün gerginliklerde bundan sonra patlak verdi. Çünkü bir çift başlılık vardı. Bu darbeyi yapan askeri yönetimin lideri Burhan'dı. Ama ortada güçlü bir general daha vardı. Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Muhammed Hamdan Dagalo ya da diğer ismiyle Hemedti. Bu çift başlılık her yerde kendini göstermeye başladı. Ülkede hiçbir konuda adım atılamaz oldu. Burhan, Dagalo'nun kendisine itaat etmesini ve hiyerarşik düzene uymasını istedi. Ama bu Dagalo için kabul edilebilir bir şey değildi. Çünkü o hızlı destek kuvvetlerinin komutanıydı ve hızlı destek kuvvetleri her zaman başına buyruk hareket ediyordu. İşte Burhan bu yapıyı orduya entegre etmek istedi. Orduya katılın, varlığınızı ordu bünyesine devam ettirin dedi. Yani Burhan'ın istediği şey hızlı destek kuvvetlerini savaş yaşanmadan kontrol altına almaktı. Ama Dagalo bu şekilde gücünü kaybedecekti. O yüzden de buna yanaşmadı. İşin açığı hızlı destek kuvvetleri zaten en başından beri kendisini Sudan'a ait bir güvenlik birimi olarak görmüyor. Hep bağımsız hareket ettiler bugüne kadar. Birçok altın madenini işletiyorlar ve devletle paylaşmıyorlar. Bu altın madenlerinden dolayı da ekonomik güçleri çok yüksek. Kaç kişilik bir ordudan bahsediyoruz derseniz çok net olarak sayı bilinmiyor. Ama 100 bine yakın bir askeri güçten bahsediliyor. İşte Dagalo ve kardeşi bu büyük askeri güce güvenip 2021'den sonra Sudan'daki darbe yönetiminin lideri Burhan'a direnmeye başladı. Ama bu direniş ilk etapta fikir ayrılıkları şeklindeydi. Savaş yoktu. Tabi bu fikir ayrılıklarının yaşandığı süreç uzadıkça gerginlik de artmaya başladı. Burhan da Dagalo da bu süreçte geri adım atmadı ve bu büyük gerginlik 2023 yılının Nisan ayında silahlı bir çatışmaya dönüştü. İç savaş başladı. Yani 2 yıldan fazla süredir Sudan'da bir iç savaş var. Bu iç savaş öyle bir iç savaş ki Sudan'daki hemen hemen bütün alanlarda çökmeye sebep oldu. Belki de tarihin görüp görebileceği en vahşi savaştan bahsediyoruz şu an. Bugüne kadar on binlerce sivil ve asker hayatını kaybetti. Net rakamı kimse bilmiyor. Birleşmiş Milletler raporunda 20 binden bahsediliyor. Ama ABD'nin bölgedeki gözlemcilerinin hazırladığı raporlar ölen insan sayısının 150 bini bulduğunu gösteriyor. Yani bu konuda net bir rakam yok. Ki zaten olamaz da. Çünkü inanılmaz bir kargaşa hakim. Sudan büyük bir ülke. 50 milyondan fazla nüfusu var. Şu ana kadar savaştan dolayı 13 milyondan fazla insan göç etmek zorunda kaldı. Bugünlerde yaşanan gerginlikle bu sayı çok daha artacak. Yurt dışındaki mülteci sayısı 3 milyonun üzerinde. 10 milyon civarında insan da yurt içinde yer değiştirdi. 30 milyon insanın açlık sınırında olduğu söyleniyor. Tabi bugün konumuz olan Faşir şehrinde
ise durum çok daha kötü. Ama ona birazdan geleceğiz. Ülkeye yardım kuruluşları çok kısıtlı yardım ulaştırabiliyor. Çünkü hızlı destek kuvvetleri yardım için giden gönüllüler için de risk oluşturuyor. Yardımlara el koyuyorlar. Yardım kuruluşlarının personellerine saldırabiliyorlar. Yani ülkede tam anlamıyla kaos hakim. Ama bugün konumuz olan Faşir şehrinde durum Sudan'ın geneline göre kat kat daha kötü. El Faşir şehri Sudan'ın Darfur bölgesinin merkezi konumunda. Darfur hızlı destek kuvvetlerinin kontrolünde ve bir tek burası merkezi ordunun kontrolündeydi. O yüzden stratejik ve sembolik bir önemi de vardı. Hatta burada bugünlerde yaşananlar savaşın kırılma noktalarından biri olarak gösterilebilir. Nisan 2024'te Faşir şehrinin yerel silahlı grupları Sudan Silahlı Kuvvetlerine bağlılıklarını ilan ettiler. Hızlı destek kuvvetleri bunu öfkelenip şehri kuşatma altına aldı ve şehre giriş çıkışları tamamen kapattı. Tam 18 aydır bu kuşatma sürüyor ve siviller ciddi bir açlık kriziyle baş başa. Bu açlık krizi son dönemde dayanılmaz boyutlara geldi. İnsanlar en son hayvan yemlerini tükettiler ve onu da bulamaz hale geldiler. Kurumuş hayvan derilerini yiyerek hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Ama hızlı destek kuvvetlerine karşı direnişlerini sürdürdüler. Teslim olmayı asla kabul etmediler. Ki zaten teslim olunca başlarına nelerin geleceğini biliyorlarmış. Son günlerde yaşananlar bunu gösteriyor. Hızlı destek kuvvetleri 26 Ekim 2025'te yani geçen hafta şehrin merkezini ele geçirdi. Ve tarihin gördüğü en vahşi katliamlardan biri başladı. Hala da devam ediyor. El Faşir Sudan'ın Gazze'si olmuş durumda. Hatta belki de durum burada çok daha kötü. Çünkü ciddi bir vekalet savaşı yürütülüyor. Peki bu savaşı kim körüklüyor? Burada birçok aktör var ama buradaki çatışmaların başlıca sebebi kim derseniz çok net şekilde Birleşik Arap Emirlikleri diyebiliriz. Çünkü Birleşik Arap Emirlikleri hızlı destek kuvvetlerine doğrudan silah ve para yardımı yapıyor. Hatta bununla ilgili daha önce Sudan yönetimi doğrudan Birleşik Arap Emirlikleri'ni suçlamıştı. Birleşik Arap Emirlikleri'ni Birleşmiş Milletler'e de şikayet ettiler. Yine bu sebeple 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri ile imzaladıkları bir liman anlaşmasını iptal ettiler. 6 milyar dolarlık bir anlaşmaydı bu. Aslında Sudan için büyük bir rakam. Ama anlaşmayı iptal ederken Birleşik Arap Emirlikleri'ne Kızıldeniz'de bir karış toprak vermeyeceğiz diye açıklama yaptılar. İşte onlar o açıklamayı yapınca Birleşik Arap Emirlikleri diğer tarafa verdiği desteği arttırdı. Hatta yine aynı dönemlerde hızlı destek kuvvetlerinin bir dış aktörle Kızıldeniz hattında 16 askeri üs kurulması için 30 milyar dolarlık anlaşma yaptığı iddia edildi. Hangi ülke olduğunu söylememe gerek yoktur muhtemelen. Tabi Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte ABD'den de bahsetmek gerekiyor. Çünkü ABD Sudan'da muhafazakar toplumsal yapıyı dizayn etmek istiyor. Orada Müslüman bir yönetimin onların çıkarlarına zarar vereceğinin farkında. İstedikleri şey kendileriyle ters düşmeyecek bir yönetimin başa geçmesi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgeye müdahale ederken amaçlarından biri de zaten bu. ABD bu yüzden Sudan'ı uzun yıllardır ambargo ve tehditlerle sürekli baskı altında tuttu. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri üzerinden doğrudan müdahale ediyor. Yani o yapılan 30 milyar dolarlık anlaşmanın arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nden ziyade ABD'nin olduğunu düşünebiliriz. Zaten Birleşik Arap Emirlikleri'nin 16 askeri üs kurabilecek bir potansiyeli yok. Öyle bir askeri gücü yok. Bu aktörlerin yanında bir de Rusya faktörü var. Rusya bu bölgede altın madenleri üzerinden ciddi bir varlık gösteriyor. Paralı asker şirketi olan Wagner buradaki altın madenlerinin bir kısmının güvenliğini sağlıyor. Her ne kadar Ukrayna Savaşı sırasında isyan ettiği için Wagner Rus ordusu tarafından sindirilse de tabii ki buradaki varlıkları başka bir isim altında da olsa devam ediyordur. Yani Rusya bir şekilde burada etkinlik gösterir. Çünkü Sudan'da çok ciddi bir altın potansiyeli var. Özellikle hızlı destek kuvvetlerinin kontrol altında tuttuğu Darfur bölgesinde ciddi bir altın potansiyeli var ve bunlar ülkeden kaçırılıyor. Önce hızlı destek kuvvetleri tarafından Mısır, Çad gibi komşu ülkelere çıkarılıyor. Oradan Birleşik Arap Emirlikleri'ne gönderiliyor ve işlendikten sonra dünya pazarına sunuluyor. Bunun yanında bir de Sudan'ın bölünmesini isteyen İsrail faktörü var. Sudan her ne kadar İsrail'le komşu olmasa da İsrail Kızıldeniz'de güçlü bir Müslüman devlet istemiyor. Güçlü bir Sudan'ın bu önemli lojistik güzergahta onlara sorun çıkarabileceğinin farkındalar. O yüzden bölünmesi için çaba gösteriyorlar. Hızlı destek kuvvetlerinin de bu sebeple İsrail tarafından desteklendiği biliniyor. Yani bölgede çok fazla dış aktör var ve bu dış aktörlerin hepsi savaşı körüklüyor. Sadece Türkiye savaşı bitirmek için ciddi bir çaba sarf ediyor. Hatta Ocak ayında neredeyse iki taraf arasında arabuluculuğu sağlamak üzereydi. Türkiye'nin müdahalesiyle savaşın bittiği açıklamaları bile yapılmıştı Sudan'da. Ama hızlı destek kuvvetleri yine savaşı tercih etti ve bugün geldiğimiz noktaya yeniden geldik. Sudan'da ne oluyor sorusunun cevabı belli. Bugün konuştuğumuz şeyler. Esas soru Sudan'da ne olacak sorusu. Çünkü Sudan halkı gerçekten çok zor günlerden geçiyor. İşte bunu aşabilmeleri için onlara destek çıkılması ve hızlı destek kuvvetlerinin artık durdurulması gerekiyor. Yoksa dünyanın gözü önünde masum siviller ölmeye devam edecek. Bu coğrafyada sivillerin ölmesine dünya alıştı. Ama siz alışmayın.